Rockefeller ailesi. 19. yüzyılın son itibariyle petrol endüstrisi sayesinde büyümüş, bunun yanında sanayi, politika ve bankacılık işleriyle de Birleşik Devletler tarihinin en güçlü ailelerinden birisi olmuştur. Rockefeller ailesi Kasım 1961'de büyük bir trajedi yaşadı. Başkan yardımcısı Nelson Rockefeller'ın oğlu, ailenin 4. kuşak üyesi Michael Rockefeller, Yeni Gine'deki Asmat bölgesine gitti ve bir daha geri dönemedi. Michael, Asmat'ta ne yaşamıştı? Dünyanın en güçlü ailesi bile oğullarını Yeni Gine'den kurtaracak kadar güçlü değildi. Michael elbette iyi bir eğitim almıştı. Harvard'da tarih ve ekonomi okumuştu. Şimdiye kadar yaşamış en zengin insanlardan biri olan John Rockefeller'ın torunuydu. Babası Nelson, onun ayak izlerini takip etmesi ve ailenin dudak uçuklatan servetini yönetmesini istiyordu. Ancak bunun için henüz erkendi. Michael önce gençliğini yaşamalıydı. Hayatta yönetim kurulu odalarında oturup toplantı yapmaktan çok daha heyecanlı şeyler vardı. Michael'ın her şeyin ötesinde keşif gezilerini, macerayı seven bir yapısı vardı. Ancak bu tutkusu Kasım 1961'de ona çok pahalıya patlayacaktı. Nelson bir sanat koleksiyoncusuydu. İlkel sanat eserlerini sergilediği bir müzesi vardı. Ve bu müzede Nijerya, Aztek ve Mayalara ait eserler vardı. İşte bu eserler yıllar evvel henüz ufak bir çocuk olan Michael'ı büyülemişti. Amacı böyle bir koleksiyona sahip olmaktı. Herkesi büyüleyen eşsiz bir koleksiyona. 1960'da Harvard'dan mezun olduktan sonra kendi sanat eserlerini aramaya karar verdi. Harvard'da beraber çalıştığı antropoloji öğrencisi olan Carl Hayda, Michael daha önce yapılmamış bir şey yapmak ve New York'a çok büyük bir koleksiyonla geri dönmek istiyordu. Venezuela ve Japonya'da aylarca yaşamıştı. Yani bu ilk gezisi değildi ama kesinlikle en zorlusu olacaktı. Şimdiki hedefi hiç durmadan seyahat etmek ve ıssız yerlere, antropolojik keşiflere çıkmaktı. Önce Hollanda Ulusal Etnoloji Müzesi'ndeki temsilcilerle görüştü. Ardından Asmat halkının sanatsal ürünlerini almak için Gine'ye doğru yola çıkmaya karar verdi. Asmat, Michael'ı etkilemişti. Dış dünyayı bilmeyen, hayatın çok gerisine kalmış ilkel köylere ev sahipliği yapıyordu. 1960'larda Asmat'ta Hollandalı sömürgeciler vardı. Uzun zamandır bu adadaydılar. Ancak yine de yerli halkın birçoğu hayatında beyaz adam görmemişti. Burası dış dünyadan izole, arazilerinde ruhların yaşadığına inanan beyaz insanlar denizden geldiği için onları doğaüstü varlıklar sanan insanların yaşadığı bir yerdi. Michael, araştırmacı ve belgesel ekibiyle birlikte adadaki en büyük Asmat topluluklarından birini yaşadığı ve misafirleri pek hoş karşılamadığı bilinen Oçinum köyüne gidecekti. Burada belgesel çekecek, halkın sanat eserlerini inceleyecek ve yaşam öykülerini yakından izleyeceklerdi. Yerli halk ekipteki fotoğrafçılara çekim yapmaları için izin verdi. Ancak ritüeller, dini ayinler ve bilmediğimiz başka amaçlar için yapılmış karmaşık oyulmuş ahşap sütunlarını almalarına izin vermediler. Michael ise kararlıydı. Bu insanlara ve inanışlarına karşı bir sempati besliyordu. Belki de ülkesinde hiç görmediği şeyleri gördüğü için onlara gereğinden fazla anlamlar yüklemişti. Çünkü tıpkı yerli halk gibi beyazlar da hiç bilmedikleri bir dünyada daha önce deneyimlemedikleri hisler yaşıyorlardı. O yıllarda köyler arasında savaşlar yaşanıyordu. Asmat savaşçılarının çok zalim olduğu, yamyamlık yaptığı, beyaz insanların daha önce bildiği şeylerdi. Asmat halkının ritüelleri, törenleri Avrupalı ya da Amerikalı insanların pek görmek istemeyeceği şeylerdi. Michael günlüğüne şunu yazmıştı: "Burası şu ana kadar gördüğüm en uzak ve en vahşi ülke." Michael 1961'de antropolog Rini Weissing ile birlikte yine Yeni Gine'ye doğru yola çıktı. 19 Kasım 1961'de Oçinum kıyılarına yaklaşırken ani bir fırtınaya yakalandılar ve tekneleri alabor oldu. Michael ve Rini ters dönmüş gövdeye tutunmuşlardı. Kıyıya ulaşmalarına ise 20 kilometreden biraz daha az kalmıştı. O anda Michael antropoloğa döndü ve "Sanırım başarabilirim" dedi ve suya atladı. Ondan sonra da bir daha hiç görünmedi. Haber Birleşik Devletlere ulaştığında her sayfada Michael vardı. Dönemin en büyük arama kurtarma operasyonlarından birisi hemen başlatıldı. Ancak binlerce kilometre uzakta ve okyanusta kaybolmuş bir insanı bulmak, politik bağlantıları olan devasa bir servete sahip Rockefeller ailesi için bile imkansızdı. Gemiler, uçaklar ve helikopter hemen bölgeye doğru yola çıktı.
Aile hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Tüm bu araçlar bölgeyi taradı ve Michael'ın kaderini belirleyecek ufak bir iz aradılar. Baba Nelson ve eşi oğullarını aramak için Yeni Gine'ye uçtular. Tüm çabalara rağmen Michael'dan hiçbir iz bulunamadı. 9 gün sonra Hollanda İçişleri Bakanı "Artık Michael'ı canlı bulma şansımız maalesef yok" dedi. Ailesi oğulları için hala bir şans olduğunu düşünüyordu. Ama yine de Yeni Gine'yi terk ettiler. 2 hafta sonra Hollandalılar arama çalışmasını sonlandırdı. Michael kayıtlara ölü olarak geçti. Ölüm nedenine boğulma yazıldı. Binlerce kilometre uzaktaki Amerika'da ise herkesin dilinde bu kayboluş hikayesi vardı. Söylentiler ve komplo teorileri bir orman yangını gibi yayılmıştı. Çoğu insan adaya doğru yüzerken köpek balıklarının yemeği olduğunu düşünüyordu. Bazıları bunun bir kurgu olduğunu, Michael'ın servetin getirdiği o büyük yükten kurtulmak için ailesini terk ettiğini düşünüyordu. Bu yolla kaçmış, yine ormanda bir yere yerleşmiş ve ailesinin onu arama ihtimalini ortadan kaldırmıştı. 2014 yılında Net Geo muhabiri Carl Hoffman çıkardığı kitabında Michael'ın hikayesine yer vermişti. Ona göre Hollandalılar konuyla alakalı soruşturmaları neticesinde Michael'ı Asmat halkının öldürdüğü sonucuna varmışlardı. Bu doğruysa neden halka açıklanmamıştı? Adada yaşayan ve halkın dilini konuşabilen Hollandalı bazı misyonerler de Michael'ın ölümünde yerel halkın parmağı olduğunu doğruladı. Daha doğrusu Asmatlıların bu konuyu aralarında konuştuğunu duymuşlardı. Soruşturma için adaya giden polisler bile bu fikre katılıyorlardı. Hatta Michael'a ait kalıntılar bulduklarını bile iddia ettiler. Gerçek şu ki raporların çoğu şu an gizli dosyalar arşivinde saklanıyor. Olayın fazla araştırılmadığı, üzerine pek gidilmediği biliniyor. Bu da gayet makul. Çünkü ailesi doğal olarak Michael'ın sularda öldüğünü düşünüyor. 1962'de Endonezya hükümeti Batı Yeni Gine yönetimini devraldı. Hollandalıların bölge üzerindeki hakimiyeti sona erdi. Asmat bugün bile garip kültürel geleneklere sahip, dış dünya ile etkileşimleri son yıllarda artmış olsa da bazı köyler hala insan canlısı değil. Asmat'tan çıkıp Avrupa'da eğitim almış, teknoloji, sağlık ve iletişim alanlarında çalışan insanlar var. Carl Hoffman bu 50 yıllık sis perdesini kaldırmaya kararlı. Bu amaçla Oçunup'a gitti. Asmat halkıyla yaptığı görüşmelerde Amerikalı bir turistin ölüm hikayesini bilen yerli buldu. Hatta Carl ona bu Amerikalı turist kim dediğinde adam onun Michael olduğunu bile söylemişti. Bu bir misillemeydi. Sömürgeci Hollandalılar olan öfkenin dışa vurumuydu. Halk Hollandalılar bu misillemeye bir karşılık vermesin diye olayı herkesten saklamıştı. Hollanda adanın kontrolünü ele geçirdiğinde şiddet uygulamaktan hiç kaçınmamıştı. Ateşli silahlarla birçok köyü taramış ve hatta Oçunup köyünün liderini öldürmüşlerdi. İddialar doğruysa Michael Oçunup kıyılarına yürürken birileri uzaktan onu fark etmişti. Ve belki de bunlar Hollandalıların öldürdüğü insanların yakınlarıydı ve beyaz adama yani Michael'a acımadılar. Daha sonra bu kararlarından dolayı pişman oldular. Tepelerine dolaşan uçaklar ve helikopterler daha önce pek görmediği şeylerdi. Onlar için bu anlar korku doluydu. Daha sonra köyün kapısını kolera çaldı. Yerli halk bunu Michael Rockefeller'a bağlamıştı. Bu hikaye ne kadar doğruydu? Carl kitabı satılsın diye uydurmuş olabilir miydi? Bunları şu an için bilmek imkansız. Michael muhtemelen Asmat kıyılarında hayatını kaybetti. Farklı bir hayatı tercih etmişti. Onu tanıyanlar iyi bir insan olduğunu söylüyorlardı. Eğer Asmat halkı onu cezalandırdıysa, yani Hollandalıların yaptıklarının cezasını o çektiyse, bunun bilinmemesi Asmatlar için bir şans olmuş demektir. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.